Sevgili dostlar, Aşkan 30. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu canlı yayınımızda sizlerle birlikte asgari ücret, dolar ve EYT'lileri konuşalım. Biliyorsunuz bugün birçok haber düştü asgari ücretle ilgili. Bununla ilgili bugün sizlerle birlikte sohbet edelim. Doları konuşalım. Ayrıca yarın biliyorsunuz 10 Aralık AB faiz enflasyon beklentileri var. Bunları da sizle birlikte değerlendirelim. Ben sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka sizler de düşüncelerinizi bu video içerisinde yorum olarak yazarsanız beni memnun edersiniz. Evet, seste herhangi bir sıkıntı var mı? Evet, herhangi bir sıkıntı. Evet, sesi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Seste herhangi bir sıkıntı var mı? Yorum olarak yazarsanız gene yorumları yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım dolarda neler olabilir? Dolarda da kritik seviyeler nerelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz arkadaşlarımız da yavaş yavaş toparlanıyor. Toparlansınlar. Evet. Sorularınızı da yavaş yavaş alayım arkadaşlar. Önce dolarla başlayalım. Ardından biraz asgari ücretten bahsedelim. EYT'li arkadaşların sonunda TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL kurunda bir sıkışma hareketinin hala daha devam ettiği, yukarıda bu sıkışmanın 13.95, aşağıda da bizler için önemli olan şuradaki üçgen içerisindeki sıkışmanın da bugün itibariyle 13.50 civarından geçtiğini görmekteyiz. Yarın özellikle 10 Aralık günü ABD enflasyon verileri, bu önemli bir veri olacak. Ve ABD'de bu dolar kuru üzerinde arkalı bir şekilde seyredeceği mevcut. Bundaki düşüncem özellikle dolar TL kurunun beklentim bu yönde. Bu da volatil bir hareket. İlk etapta dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket başlatabilir. Tabii bu hareketler sınırlı olacaktır. Çünkü bizim içerideki işsel sebeplerden kaynaklı olarak buradaki hareketlerin de sınırlı olacağı yönündeki düşüncelerim hala kendini korumakta. Sizlere dikkatli olması gereken bir gün, özellikle yarına çok dikkat edin. Volatilitenin, yani oynaklığın çok fazla olacağı bir gün olacağından dolayı arkadaşlar, sizler de bu 10 Aralık günü ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı zamana dikkatli olmanızı sizlere de tavsiye ediyorum. Evet, bugün asgari ücretle ilgili TİSK'in açıklamaları vardı. Türk iş adamlarının temsil eden. Burada da asgari ücretle ilgili biliyorsunuz talihsiz açıklamalar geldi. Ben bu açıklamalara talihsiz açıklamalar diyorum. 3100 lira civarında bir teklif. Daha sonra bu teklifi inkar eden açıklamalar geldi. Fakat 3100 lira gibi bir teklif sunulması ve üstünün de devlet tarafından karşılanması gerektiğini açıklayan bir yani ne diyeyim arkadaşlar, sizler de yorumlarınızı yazarsanız bununla ilgili ben memnun olacağım. Benim özellikle tepki göstermek istediğim kesim tarafı, bir insan şu anki şu zam ortamında, şu enflasyonist baskı ortamında 3100 lirayla nasıl geçinebilir? Öncelikle bunun bir açıklanması gerekli olduğunu ben düşünmekteyim.
Sizlerin düşüncesi ne yönde? Bunları da öğrenmek isterim. Bu arada işçi temsilcilerini pek ortalıkta göremedik arkadaşlar. İşçiyi temsil eden sendikalar bu açıklamaların ardından sizleri niçin göremiyoruz? İşçinin haklarını savunmak için, işçinin yaşaması için gerekli olan gıdayı ve barınma hizmetlerini karşılayabilmesi için şu anki enflasyonist bir dönemde kaç paralarla geçinmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Fakat piyasada maalesef ki bununla ilgili işçiyi temsil eden sendika gruplarını görmek maalesef ki zor. Evet, Zeki hoş geldin. Ömer hoş geldin. Evet, yorumlarınız şu an ben de görebiliyorum arkadaşlar. Biraz yorumlarda sıkıntı yaşadım. Yorumlar şu an ekranıma düşmeye başladı. Yorumlarınızı da bu video içerisinde karşılıklı sizlerle cevap soru şeklinde bakacağım. Evet, Hasan hoş geldin. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Hasan. Ozan hoş geldin. Evet, Rümeysa ses güzel demiş. Ömer hayırlı akşamlar demiş. İyi akşamlar Ömer. Hasan yok demiş. Evet, ses iyi demiş Samet. Adem ses iyi demiş. Ömer aynı şekilde. Muhammed Türkmen dolar düşer mi demiş. Muhammed, doların düşebilmesi için öncelikle takip etmeniz gereken seviye, dediğim gibi bakın şuradaki üçgen içerisindeki alan. Buradaki alan çok önemli olacak. Şurada çizdiğim bölge teknik olarak bizlerin takip etmesi gereken bölgenin aşağıda 13.50, şuradaki 13.50 ve 13.40 seviyesi. Bu hafta itibariyle dolar TL bu seviyelerin altında kapanışlar yapamadığı müddetçe yukarıda şuradaki 14 TL gerçekten kritik bir öneme sahip bölge olur ve ilk etapta şuradaki kulbun mesafesi 14-24 seviyesini fiyatlayabilir. Asıl buradaki 4 saatlikteki çanağın hedefi de dolar TL kurunda 15 TL'dir. Evet, şuradaki 15 TL'dir. Tabii bunun için şartımız nedir? Buradaki üçgenin aşağı yönlü kırılmaması. Yani 13.50-13.40 seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması. Burası kırılmadığı müddetçe yukarıda dolar TL'de ilk etapta 14.24 ve üzerindeki 15 TL'ye doğru yükselişler kaçınılmaz gibi gözükmekte. Arslan Üstünel. Teşekkürler. Ses gayet iyi. Evet, seste bir sıkıntı yok. Hemen okuyalım. Selim hoş geldin. Selim, seste sıkıntı yok demiş. 13.40 seviyesine gelebilir mi diye sormuş. Dolar 13.40 seviyesine gelebilir mi? Bu üçgen içerisinde hareket ettiği müddetçe gelebilir Selim. Bu 10 Aralık günü biliyorsunuz ABD enflasyon verisi. Bu enflasyon verisinin yüksek çıkmasıyla birlikte dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Bizde de gerçi şöyle bir durum oluştu. Dolar endeksi aşağı yönlü tepki verdiği zaman TL tepki vermiyor. Fakat yukarı yönlü dolar endeksinin hareketlerinde TL maalesef yukarı yönlü tepki veriyor arkadaşlar. Evet, enflasyon sonuçları ne yönde tepki verebilir? Bunu şimdi şu az önce anlattık Hasan. Ahmet Aydos Belçika'dan selamlar demiş. Ahmetciğim Belçika'ya çok çok selamlar. Salih gram ne olur demiş. Gramda da gene aynı şekilde gram altında da bir sıkışma devam ediyor. Ona da birazdan bakarız. Mustafa Gök EYT ile bilgisi var mı demiş. EYT bilgisi. Mustafa şu an için hükümetin gündeminde 4 tane konu olduğu söyleniyor. Bu 4 konu arasında şimdi birinci sırada asgari ücretliler alınmış. Bunu tabii basından okuyoruz. Bununla herhangi bir bilgimiz yok. Ben de sizler için takip ettiğim kadarıyla. İkinci sırada 3600 ek göstergeler. Üçüncü sırada ABO aylık bağlama oranları. Dördüncü sırada da EYT'lilerin sorunlarına değinileceği yönünde haberler okumaktayız. Tabii EYT'lerle ilgili olan kısım biraz karışık. EYT'lilerle ilgili olan kısım neden karışık diyeceksiniz. Bir taraf yani
şu an iktidarın bir tarafı EYT ile ilgili çalışmalar olduğunu söylerken bir taraftan da EYT ile ilgili bir çalışmamız yok şeklinde açıklamalar oluyor. O yüzden EYT tarafı biraz karışık. Fakat EYT'lilerle ilgili hükümet kanadının sözleri var. İnşallah bu sözlerin de yerine getirileceği yönünde şüphemiz yoktur. Ayrıca hükümet ortaklarından MHP'nin de EYT ile ilgili sözleri vardı. O da bir nevi iktidar ortağı sayıldığından dolayı en son gene Sayın Devlet Bahçeli'nin televizyonlarda biliyorsunuz bir açıklaması oldu. EYT sözümüzdür. Bu sözümüzü de yerine getireceğiz şeklinde açıklamaları vardı. Bu sözün de inşallah karşılığının geleceğini düşünmekteyiz. İrfan ses güzel demiş. Çok teşekkürler İrfan, hoş geldin. Mehdi, gram altın alınır mı bu seviyeden demiş başkan. Mehdi, altın her seviyeden alınır fakat altını uygun seviyelerden almak daha iyi olur. Yani geri çekilmelerde kademeli bir şekilde toplanabilir. Bu dolar için de geçerli, altın için de geçerli arkadaşlar. Kademeli alıp kademeli satışlar yaparsanız yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu her zaman için iyidir. Özellikle verdiğim bu destek seviyelerini takip ederseniz, destek ve direnç seviyelerini, bu seviyelerin kırılmaması ve bu seviyelere yaklaşıldıkça mesela al-sat fırsatı verdiğim seviyelerden uzun zamandır veriyor zaten. Dolar olsun, altın olsun. Bunları değerlendirebilirseniz bunlar güzel fırsatlar yaratıyor. Evet arkadaşlar, 165 kişi kanaldayız. Bir beğen tuşunu kullanalım. Beğen sayımız az. Ayrıca kanalımızı başka mecralarda da paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Bu da önemli çünkü canlı yayınımızı başka alanlarda da Facebook, Twitter, Instagram gibi alanlarınızda da paylaşırsanız daha fazla arkadaşımıza canlı yayınımız ulaşmış olur. Evet, bugün asgari ücret özellikle 3100 TL civarında bir asgari ücret çok komik oldu. Bununla ilgili Twitter'dan da çok büyük tepki geldi. Özellikle işveren kesiminin temsilcilerine. Böyle bir fiyat nasıl zikredilebilir? Onların açıklaması da biz TÜİK enflasyon verilerini baz alarak bu fiyatı bulduk şeklinde bir açıklamaları oldu. Doğrudur, gerçi işveren tarafı da haklı. TÜİK'in çıkarmış olduğu enflasyon verisi %21'di. Onlar da bu şekilde kendilerince bir fiyatlama yapmışlar. Fakat gerçek hayattaki enflasyonun ne kadar korkunç seviyelerde olduğunu maalesef ki hepimiz biliyoruz. Bunu bir tek bilmeyen TÜİK herhalde kaldı. TÜİK'te görüyorsunuz dengeleri, böyle bir açıklama dengeleri nasıl bozuyor arkadaşlar. O yüzden herkesin aklına başına alıp bu mağdur durumdaki insanların sorunlarına mutlaka bir orta yol bulması gerekli. Sizce tekrar dolar alınır mı demiş, TL'ye dönmüştük demiş Sevil Altın. Sevil, dediğim gibi 13.40 yukarıda 14 bant aralığında sıkışmış bir dolar. Ben risk almak istiyorum derseniz 14 TL üzerini hedefleyebilirsiniz. Ama ben bununla ilgili sizlere bir al veya sat diyemem. Bunun kararını kendiniz vermeniz lazım. Eren Polatoğlu da hoş geldin. Merhaba Başkan 35 demiş. Teşekkürler. Berat, Başkan TL'de kaldık. Gram bu seviyeden alınır mı? Az önce açıkladım arkadaşlar. Bu seviyelerden ancak verdiğim destek ve direnç bölgelerini iyi bir şekilde takip edebilirim ben diyorsanız şansınızı deneyebilirsiniz. Erol Arslan, asgari ücret TÜİK'e kaldıysa yandık. Erol, maalesef gerçi böyle bir şeye izin vereceğini zannetmiyorum. Fakat ben işveren kesiminin temsilcilerini ortada görürken işçi temsilcilerini hiçbir şekilde ortada göremedim. Onların şu an ne yaptıklarını bir açıklamasını yapmalarını istiyorum yani kendilerinden. Özellikle onlar nerelerdeydi? Onlar işçinin hakkını savunurken neler istiyorlar? Neler sunuyorlar? Bunları bir anlatmaları gerekli diye düşünmekteyim.
Zeki Dursun. Zeki hoş geldin. Zeki de doları euroyu bir daha nasıl alırız demiş düşerse. Zeki Dursun doları. Yılmaz Salık merhaba başkan demiş. Merhaba Yılmaz. Cihan Çelik iyi akşamlar demiş. Yarın enflasyon fazla çıkarsa gram çıkar mı yukarı? Saygılar. Aslında normale bakarsanız gram tarafı bizde dolara da bağlı. Enflasyonun yüksek olduğu ortamda eğer reel faiz düşük ise yani gerçek faiz düşük ise bunun altına yaraması lazım arkadaşlar. Fakat dünya genelinde de gerekse baktığımız zaman bizim burada Türkiye'de mesela gram altın nasıl yükseldi? Neden? Enflasyon yüksek, faizler düşük. Bu da dolar bazlı olarak altın tarafına yansıyor. Dünyada da genelinde de baktığımız zaman yüksek enflasyon, düşük faiz dünya genelinde de uygulanıyor şu an. Enflasyonun çok çok altında gelişmiş ülkeler dediğimiz kategorideki ülkelerde bunların altında faiz veriyorlar. Fakat baktığımız zaman altın düşüyor. Bu da bize temel açıdan altını değerlendirecek olur isek altında bir tuzak olduğu hissiyatını yaratmakta. Düşen trendleri yukarı kırdığı halde altın tekrar düşen trendlerin altına giriyor arkadaşlar. Ben altın ve gümüş tarafında bir tuzak olduğu düşüncesindeyim. Ve bu tuzağın da 2022 yılı içerisinde ons bazlı altında özellikle yukarı yönlü hareketi sert bir şekilde başlatacaktır diye düşüncem mevcut arkadaşlar. Bu düşüncemi de hala koruyorum. Ons bazlı altınlarda geri çekilme yaşansa da ilerleyen günlerde gene ons bazlı altınlarda yukarı yönlü baskının artacağı düşüncem mevcut. Tabii bu durumda dolar kurunda herhangi bir geri çekilme olmaz. Dolar kuru bu seviyelerde sabit kalır ise işte ons altının dünya genelinde bizim dolar TL kuruna da eşlik etmesiyle birlikte gram altında da bir 900 TL 1000 TL civarına doğru uzun vadede rakamların görülebileceğini hala düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili gene ayrı tek video sizlerle birlikte yaparız. Hakan Avcı ses yok demiş. Zeki iyi ki seni tanıdık demiş başkan. Çok teşekkürler. Evet ses yok mu arkadaşlar? Cihan anladım demiş. Evet Cihan'cığım. Bekir başkan merhabalar. Doların 14 üzeri tufan olur. Halkın tümünün güvenini kaybeder. Bu da bana göre millet bankalarda paralarını çeker. Buna hükümetin izin vereceğini zannetmiyorum. Bugün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklamada bulundu. Bankalardaki altınlarınızı, dolarlarınızı çekin, yatırım amaçlı kullanın şeklinde bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanımızın. Evet ben de bunu sizlere tavsiye edebilirim arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dolarlarınızı, altınlarınızı bankadan çekin, bunları yatırıma kazandırın. Ne kadar çok yatırım yaparsak ülkemizin kazanmasına o kadar katkıda bulunuruz arkadaşlar. Tabii bunun sonucunda bankalar ne var orasını bilemem. Evet Almanya'dan selamlar demiş. Çok selamlar teşekkürler. Selim K. Ses var demiş. Evet ses gayet güzelmiş. Bazı arkadaşlara gitmiyor herhalde ses ama ses güzel diyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Almanya'da gerçek enflasyon nedir diye sormuş. Evet Selim'e soralım arkadaşlar. Selim Almanya'da enflasyon nasıl Avrupa bölgesinde? Altın yıl bitmeden 1000 TL'yi görecek demiş Yıldırım. Valla bu hızla giderse neden? Olabilir yani. Olmaz diye bir şey de yok. Yıldırım. Hareketli günlerin başlayacağını düşünüyorum. Gramda 780 civarından alım alsat için mantıklı olabilir mi başkan? Teşekkürler. Oğuzhan Yavaşçı'nın sorusu. Oğuzhan şu an için TL'ye baktığımız zaman dolar karşısında ne yapsak doları aşağıya indiremiyoruz. Bunun sizler de farkındasınız. Merkez Bankası 14 liraya yaklaştıkça dolar kuruna müdahalede bulunuyor. Yani piyasaya rahatlaması için
dolar satışı yapıyor. Bu dolar satışı küçük küçük yapıyor. Fakat bu yapılan müdahaleler maalesef ki dolar kurunu aşağılarda tutmaya yeterli olmuyor. Bir iki gün geçtikten sonra dolar tekrar yukarıdaki yerine bir mıknatıs gibi 14 TL civarına doğru tekrardan yukarı atak yapıyor. Şimdi dolar TL kurunun bizler bugün itibariyle tekrardan trendinin değiştiği, aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin sertleşebileceği seviyeye çekilebilmesi için ilk etapta önündeki şu 13.40 seviyesi altında bir kapanış yapması şart. Burada bir 13.40 seviyesinde bir kapanış yapabilir ise aşağıda gene çok kuvvetli bir destek gibi duran 12.50 var. Bu 12.50'nin de aşağıya doğru kırılması lazım. Yalnız şu anki şartlarda, koşullarda bu seviyelerin maalesef ki gelmesi biraz güç gibi duruyor. Tabii hiçbir şey bu piyasalarda olmaz diye bir şey yok. Teknik olarak bu mevcut, bu var. Temel açıdan baktığımız zaman risklerin çok fazla olması, Merkez Bankası özellikle rezervlerinin eksi seviyelerde olması, bizim iç piyasada yarı mamul denen ürünleri dışarıdan dolarla almamız, ödemelerimizi, borçlarımızı dolarla yapmamızdan kaynaklı olarak maalesef ki gördüğünüz gibi devamlı bir dolara ihtiyaç söz konusu var. Halkımızın büyük bir çoğunluğu %61'den bahsediliyor arkadaşlar. Dolarize olmuş durumda. Onları bir kere ikna edip bu dolarlarını, altınlarını piyasaya kazandırmaları sağlanmalı ki dolar TL kurunda bir aşağı yönlü hareket başlayabilsin. Böyle bir hareketin başlayabileceğini düşünüyorsanız temel olarak bizler teknik olarak da 13.40 altında ve 12.50 seviyelerine doğru bir atak olabiliriz diyebiliriz. Olabilir diyebiliriz. Fakat şimdilik böyle bir konu maalesef ki olacak gibi durmuyor. Ama bakalım ilerleyen günlerde olur mu? Onu da takip ederiz. Ayrıca biliyorsunuz gene önümüzde bir S-400 Halkbank davası mevcut. Bu davaları da yakından takip ediyoruz. Bunlar da gene Rusya ikinci parti S-400'leri Türkiye'ye göndermek üzereyiz şeklinde açıklamalarda da bulunuyor. Bunları da maalesef ki piyasalara düşmesi hoş karşılanmıyor. Özellikle biliyorsunuz NATO kanadında. Hiç düşmüyor diyor dolar demiş Zeki. Evet maalesef işte dolar bu sebeplerden dolayı dolar geriye gelmiyor. Marketlerde bile yağ fiyatlarından, tereyağı fiyatlarından, asgari ücretli evine ne götürsün, ne alsın? Bunun hesapları yapılırken işveren temsilcisinin bugün yapmış olduğu bu açıklama, talihsiz açıklama maalesef ki gerçekten akılları zorlayacak bir açıklama. Darkines merhaba demiş. 13.40 gibi seviyeler çok düşük ihtimal ise nereden alınırsa dolar almak mantıklı o zaman. Şimdi bakın arkadaşlar. Destek, direnç, destek, direnç. Destekler her zaman alım içindir. Direnç bölgeleri kırılamazsa satış bölgesi içindir. Bunlar teknik olarak bu şekilde kullanılır. Sizler de alım için destek bölgelerinden ve kısa vadeli al satlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Fakat durum öyle bir hal aldı ki yarının ne olacağını ne işveren tarafı görüyor ne işçi tarafı görüyor. Öncelikle şu belirsizliğin bir ortadan kalkması şart. Ahmet Akpınar asgari ücret 5.500 TL olması gerekiyor. Evet benim düşünceme göre de asgari ücret şu an 5.000-5.500 aralığında bir fiyatta olması gerekiyor. Buna çok da demeyin arkadaşlar. Bu fiyat çok değil. Önceki asgari ücretlerle dolar çarpanını bir araya tuttuğunuz zaman zaten o fiyatlara geliyor. Cesur bir benzine zam geldi mi zaten marketteki her şeye yine zam gelir. Aynen bizler enerji maliyetli bir ülke olduğumuz için benzine zam geldiği zaman A'dan Z'ye iğneden ipliğe arkadaşlar her şeye zam geliyor. Bu normal. Çünkü bu zammı hepsi fiyatlarına işverenler de fiyatlarına yansıtmak zorunda.
Bir tek işçi fiyatlarına bu zamlar yansımıyor. Erol Arslan, Erol Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması dolar ve gramı aşağı çeker mi? Arkadaşlar Kavala ve Demirtaş olayı bir hukuksal bir olay olduğundan dolayı bu olayı biz hukukçulara bırakalım. Hukukçular bunu çözsün. Selçuk Sarı, asgari ücret 5.000 bile yapsalar artık balon demiş. Evet bu da var. Asgari ücret 5.000 lira bile olsa şu an 5.000 liraya bile geçinilmez arkadaşlar. Fiyatlar her geçen gün aldı başını gitti. Belirsizlik zaten piyasalarda neyin ne olacağı belli değil. Markete gidiyorsunuz. Bir gün önce aldığınız 40 liralık ürün 2 gün sonra 50 liraya çıkmış. Yani enflasyon Türkiye'de %21 biliyorsunuz. %21 bir dahaki yılda baksanız %22'ye çıkmıştır yani. Bir kademe çıkmıştır. O yüzden panik yapılacak bir durum yok arkadaşlar. TÜİK'ten verileri takip edebilirsiniz. Dolar alın gitsin demiş. Dolar ne ara değer kaybetti uzun vadeli demiş Ahmet Akpınar. Kötü günler geride kaldı. Daha kötüsü geliyor demiş Erol Aslan. İbrahim Çetin, buradan altın alınır mı ya da dolar? İbrahim dediğim gibi dolar ve altın artık destek ve direnç takipli. Dikkatli bir şekilde destek ve direnç. Destek kırılırsa satıp bir alt kademe, destek kırılmadığı müddetçe yukarıdaki direnç seviyeleri hedefli olarak beklenebilir. 5 kilogram yudum zeytinyağı 130 lira olmuş diyor Zeki. Vallahi ayçiçek yağı bile 130 lira olmuş Zeki. 130'u bile geçmiş fiyatları ben gördüm. 145 fiyatlarını bile gördüm. Cesur bir hocam Amerika'da FED Başkanı faizi yükseltecekmiş. Bu da doların yükseleceğini mi dünyaya gösteriyor? Cesur şöyle bir haber, şöyle bir olay var. FED Başkanı Powell faizleri yükseltebilir mi? Bunu şimdi o kadar basit değil. FED Başkanı'nın faizleri yükseltmesi demek gelişmekte olan birçok ülkedeki tersliklerin başlaması anlamı taşıyacak. O yüzden FED Başkanı istese faizleri hemen arttırabilir. Fakat ABD'de biliyorsunuz üretim ülkesi, bu ürettiklerini dışarıda satması lazım. Bu ürettiklerini sattığı ülkelerin çoğu da zaten gelişmemiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler. Şu an Fed'in bir faiz arttırması demek ABD'yi de zora sokmak demektir. O yüzden Fed Başkanı piyasaları sözel olarak yönetmek istiyor. Bunu gerçeğe çevirir ise işte o zaman eğer böyle bir kelime ve tarih ağzından çıkarsa o zaman dolardan hiçbir yere çıkılmaz yani. Size öyle bir şekilde söyleyeyim. Hatta bir gecede bile dolar videomuz var. 20 TL bile doları görebiliriz. Bir gecede bile. Maalesef ki. Şu an biz değil bütün dünya böyle yani. İyi geceler başkan. BTC Türk ne olacak? Beni mi buldu? Aldım düşmeye başladı demiş. Bitcoin'i sordun galiba. Evet Bitcoin'i sormuş Ali Yıldırım. Ali son yaptığımız videoda Bitcoin'e değinmiştik. Bitcoin'de 52 bin dolar çok önemli. Bakın 52 bin dolar üzerine kapanış yapamadıkça Bitcoin düşer dedik ve Bitcoin bir 48-47 bin dolar civarlarında herhalde. Oraya kadar bir geriledi. Benim beklentim tekrardan bir 36 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de geri düşüş olabilir. Şartımız 52 bin dolar üstünde kapanış yapamadıkça. O yüzden 36 bin dolar seviyesi de gelirse Bitcoin'de bu seviyede güzel bir alım fırsatı yaratacaktır diye düşünmekteyim. Bitcoin düşünen arkadaşlar için. Biz nasıl geçineceğiz? Biz maalesef geçinemeyeceğiz Zeki. Bu fiyatlarla zaten geçinmek mümkün değil. Şöyle düşünün. 1500 lira emekli maaşı alan insanlar var. 1600 lira, 1700 lira emekli maaşı alan insanlar var. Sosyal medyada takip etmiştiniz bir abimiz fabrikaya iş başvurusu için gidiyor. Çok kötü bir olay arkadaşlar. Bu dışarıda asılı olan ekmekleri tavuklarıma alabilir miyim diye alıyor. Fabrikadan istiyor çıkışta. Bunu da eve götürüp karımla birlikte diyor. Yaptık yedik diyor yani yazık yani. Bu çok kötü bir olay. Ben bu olaydan çok etkilendim. Bilmiyorum bu olayı izleyenleriniz oldu mu?
Ahmet 8 kilogram un 40 liradan 80 liraya çıkmış 4 haftada. %100. Arkadaşlar bakın %100. 4 haftada diyor Ahmet. 8 kilo un diyor. 4 haftada 100 lira 40 liradan 80 liraya çıktı diyor. %100'lük bir zam. Evet. Süt ve ürünleri %40 zam yedi. Bu süt olayı çok önemli. Çiğ süt fiyatları 14 lirayı gördü şeklinde haberler okudum. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Çiğ süt fiyatları 14 lirayı gördü şeklinde haberler okudum. Eğer süt bu fiyatlara gittiyse tereyağın 100 lira olduğu, önceden biliyorsunuz biz tereyağları evlerde kendimiz yapardık. Yani kimse tereyağı para vermezdi. Şimdi 100 liradan tereyağı yiyoruz marketlerde. Kendi ürettiğimiz, kendi hayvanlarımızdan yaptığımız tereyağımızı bile bu kadar fahiş fiyatlara çıkması pek hayra alamet değil maalesef. Asgari ücret 5.000 olsa enflasyon daha da yükselir. Onun için yapmazlar. Serkan bu bir yalan. Buna inanmayın. Buna inanmayın arkadaşlar. Asgari ücret 5.000 lira olsa enflasyon daha da yükselir. Bunu kullanabilirler. Doğrudur. Bunu kullanabilirler. Fakat 5.000 lira asgari ücretin olması demek enflasyonun yükselmesi anlamını taşımaz. Siz şu ana kadar asgari ücreti 2.800 küsurdan alıyordunuz. Fakat piyasada satılan hiçbir ürüne asgari ücret yani asgari ücretliye zam yapıldı mı? Yapılmadı. Ama piyasada işverenlerin sattığı mallar, ürünler hepsi yükseldi. Asgari ücret aynı fiyattaydı. O zaman enflasyon niye yükseldi? Bu bir yalan. Kesinlikle bu yalana inanmayın. Bu yalanlara da prim vermeyin arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı şu an enflasyonun yüksek olmaması lazımdı. Asgari ücrete zam mı geldi de enflasyon bu kadar arttı? Bir de olayı öyle düşünün Serkan. Askeri ücrete zam gelmesi demek piyasadaki fırsatçıların bunu fırsata çevirmesini önleyecek olan da hükümet kanadıdır. Bunu önleyecek olan taraf hükümet kanadıdır. Bunu da onlar kendileri önleyecek, denetleyecekler. Gerekirse kota getirecekler arkadaşlar. Yani kiraları şu kadar arttıramazsın şeklinde, fiyatları şu kadar arttıramazsın şeklinde. TÜİ'nin %21 enflasyonu var, çıkardığı enflasyon var. Fakat piyasalara bakıyoruz. Kimse %21'lik enflasyona uymuyor. Sıra işçiye gelince birden bütün işverenler TÜİ'nin çıkardığı enflasyon rakamına odaklanıyor. Ama kendileri niye o zaman TÜİ'nin çıkardığı enflasyon rakamına odaklanıp hiçbir üründe %21'lik artışa gitmiyor? Bunu da sormak lazım. 1 kilogram tahin 2 ay önce 30 liraydı. Şimdi 56 lira demiş Selçuk. Evet bakın %100. Markette, bakkalda fiyatlar %100'ü aştı. Çoğu fiyat %100'ü aştı. Et fiyatları uçtu. Süt fiyatları 14 lira demek çok kötü. Suat Yıldız. Suat hoş geldin. 708'den gram aldım demiş başkan. Hayırlı uğurlu olsun Suat. Ahmet, doları alan yatıyor, sistem kilitlendi. Evet, sistem şu an kilitlendi Ahmet. Maalesef ki kilitlendi. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı var arkadaşlar. Dolarlarınızı, altınlarınızı bankalardan çekin, yatırım yapın, sistem açılsın, kilitlenmiş bu sistemden piyasalar çıksın, faizleri de düşürdük mü evelallah her şey rayına girecek. 16 Aralık 300 baz aşağı deniyor. Bu durumda dolar 17 olur. Bu durumda dolar 20 lira bile olur Eyüp. Evet, şimdi 16 Aralık'ta Eyüp diyor 300 baz aşağı deniyor. Bu 300 baz benim de düşüncem arkadaşlar. Merkez Bankası'nın ayın 16'sında 300 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki düşüncem benim de mevcut. Fakat son zamanlarda Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda Aralık ayında faizleri indirme yönündeki alanımız daraldı şeklinde bir açıklaması oldu. Bu da biraz kafaları karıştırmış durumda. Dikkatli olmakta fayda var. Stop yerlerinizi mutlaka belirleyin derim ben ayın 16'sında. Bir stop bölgesi belirleyin kendinizi. O bölgeler üzerinde durun.
Dolarsızlık çok fena demiş Suat Yıldız. Başkan uzun vadede dolarsızlık çok fena. Ali Deveci. Benim yazdıklarımı okumuyorsunuz. Küstünüz mü yoksa demiş. Ali çok hızlı geçiyor önümden bunlar. Fırsat buldukça okuyorum. Bak şimdi gördüm mesela. Prenses Zeynep Zehra. Gram gümüş için düşünceniz nedir? Gram gümüş için ileriye dönük kısa vadede bir 12 TL civarında gram gümüş düşünüyorum arkadaşlar. Gram gümüşün 12 TL. Uzunda da 17 TL'ler civarına doğru gram gümüşün hareketlerinin devam edeceğini düşünmekteyim. Evet, gram gümüş benim yatırımım. Fakat gram gümüş çok şımarık. Özellikle gümüş çok şımarıktır. Metallerin haşeri çocuğudur. Çok sert aşağı yönlü hareketler yapar ama 2 gün içerisinde yaptığı aşağı yönlü hareketleri birden yukarı yönlü sert fiyatlamaya başlar. Gram gümüş takip eden arkadaşlar o yüzden çok dikkatli olsunlar. Ömer, başkan buradan TAV ve Türk Hava Yolları alınır mı? Ömer, borsaya şu an bakmıyorum. O yüzden seni yanlış yönlendirmiş olmayayım. Selçuk Sarı, adam gibi üretim olsa, tarım olsa neyse o da yok demiş. Evet, üretim çok önemli. Üretim çok önemli. Yıllardır tüm uzmanlar, ekonomistler bunu söylüyorlar. Tarımın ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Hükümet tarafı çiftçiyi desteklediğini söylüyor. Çiftçi tarafını dinlediğimiz zaman da bizi desteklemiyorlar. Bizi enflasyona yem ettiler. Borçlarımız boyumuzu geçti şeklinde açıklamalar geliyor. Ben bu tarafta çiftçilere hak veriyorum. Çiftçilerin müteahhitlere oranla daha fazla desteklenmeleri gerektiği yönündeki düşüncelerim mevcut. Bu düşüncelerimde her zaman arkasındayım. Hatta biliyorsunuz ünlü üstadımız Kızılderili bir abimiz ne demiş? Paranın yenilmeyen bir şey olduğunu insanoğlu öğrendiğinde artık her şey çok geç olacak. Biz de dünya genelinde bu yöne doğru gidiyoruz galiba arkadaşlar. Paranın yenilmeyen bir şey olduğunu bizlere bu omikron ve Covid-19 mikrobu bunları bize öğretecek gibi. Evet, Çelik Ferfoş. Başkan, ondan seviyoruz seni demiş. Duyarlı adamsın demiş. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Erol Aslan, buğdaya yönelik fon veya yatırım aracı var mı başkan? Var arkadaşlar. Bunları alabiliyorsunuz. Bunların da borsası var. Aynı. Bunlara da yatırım yapabilirsiniz. Erol güzel bir soru sormuş. Hatta beni dinleyen arkadaşlar varsa geçen sene bunlara dolar ve altından çok bunlara yatırım yapılabilir şeklinde yorumlarım vardı. İleride e, yüksek fiyatlara gelebileceği yönünde vardı. Belki o zamanlardan beni dinleyip bunlara yatırım yapmış olan arkadaşlarımız da olmuştur. Ali Yıldırım, merhaba başkan. BTC ne olacak? Aldım düşmeye başladı. Bunu Ali cevaplamıştık zannedersem. 52 bin dolar önemli. 52 bin doların her altında kalışı aşağıda 46 bin destek, 42 bin destek ve 36 bin destek seviyelerine doğru Bitcoin'i aşağı yönlü çekecektir. Düşüncem bu yönde. Ülkeyi bitirdiler demiş. Kılıçdaroğlu sen yaptın demiş Çelik Faraj. Ya bu da bir şey arkadaşlar. Yani hükümette olmayan biri yani her şeyden o sorumlu tutuluyor. Bu da komik yani komik bir şey. Asgari ücret bir senedir 2825 lira yarı yarıya eridi demiş Selçuk. Aynen Selçuk. Asgari ücret 2825 lira. Ne hikmetse asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon ortlarmış. Enflasyon zaten neyi ortlayacak arkadaşlar? Enflasyon zaten ortlamış durumda. Şimdi bunun suçlusu olarak da asgari ücrete yapılan zam mı gösterilmek isteniyor? Bu çok komik olur yani bu. Selamünaleyküm demiş. Hayırlı akşamlar demiş Necim. Hayırlı akşamlar Necim. Dolar alım fırsatı verir mi başkan? Verirse kaç TL'den alınmalı demiş Murat. Murat alım fırsatı zaten dolar veriyor. Bak verdiğim fiyatları takip ederseniz kuvvetli destekleri özellikle size veriyorum. Bunlar günlük kapanış yapamadığı müddetçe doların bu seviyelere yaklaşması birer alım fırsatıdır kırılmadıkları sürece. Başkan bu olmadı demiş. Kiraları ne demek yükseltme? Enflasyon %70, kira enflasyona karşı pul olmaz mı?
Kira derken kira enflasyona karşı pul olmaz mı demiş Arslan. Olmaz Aslancığım. Olmaz. Senin evinin fiyatı zaten artıyor. Bu bir. Enflasyona karşı burada bir kere senin zaten kaybın olmuyor. Kiracıdan almış olduğun ücret Aslancığım zaten senin ekstra kazancın. Artı bir de evine baktırıyorsun kiracına. O yüzden kiracına öyle yüksek fazla zam yapmayacaksın. Yazıktır. Kirayla ev fiyatını karıştırmayalım. Aslı Tekincan, vatandaşın 3 kuruş yastık altı değil, kendileri şahsi banka hesap ve kasalarına aktarsın biraz daha. Yazık bu insanlara. Bir de böyle bir komik bir durum var. Çok güzel değinmişsin. Güzel yakalamışsın Aslı. Şimdi bakıyoruz 30 milyar, 50 milyar, 3 yerden 5 yerden aylık kazanç elde eden kişilerin böyle çıkıp akil insanmış gibi asgari ücrete şu kadar zam yapılırsa enflasyon hortlar, ülke için iyi olmaz, işveren için iyi olmaz şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Tamam, madem böyle bir açıklama yapıyorsunuz, ülkemiz madem ki zor durumda, siz bu maaşlarınızı hemen bırakın, asgari ücrete dönün, milletvekillerimiz de asgari ücrete dönsün, bakanlar da asgari ücrete dönsün. Şöyle yapabiliriz, asgari ücrete zam olmasın, milletvekillerimiz asgari ücretten 500 lira fazla alsın, bakanlar da milletvekillerinden 500 lira fazla alsın. Evet, asgari ücretliler de zam istemiyor o zaman. Herkes bu şekilde bir geçinsin bakalım nasıl oluyormuş. Bizlerin vekilleri bizden 10 kat fazla maaş alıyor. Belki de 20 kat. Bakanları söylemiyorum. Bakanlar zaten 10-15 yerden maaş alıyor. 3-5 yerden maaş alıyor. Onları zaten hiç saymıyorum. Sadece çıkıp konuşmasınlar yeterli bence. Hocam bir sizin söylediğiniz doğru çıkıyor. Selçuk doların 15 TL geçeceğini söylüyor. Bozmayın dolarlarınızı diye söylüyor. Şu durumda doları bozmak mantıklı değil Cesur. Şu durumda 13.40 üzerinde duran doları bozmak mantıklı değil. Evet bu 14 TL'yi kırarsa 15 TL'ye doğru gidecek bir formasyon var burada. 14.24 ve 15 TL civarlarına doğru gidebilir. Enflasyon %21 öyle mi demiş Çelik Ferforş. Valla Çelik ben TÜİ'nin söylediğini söylüyorum. TÜİ'ye göre enflasyon %21'miş. Yıllık enflasyon TÜİK'te %21 çıktı. TÜİK %21 enflasyon açıklarsa işveren tarafı da asgari ücretliye %21 zam önerir yani. Onların da hakkıdır çünkü. Doğalgaza %30 zam koydular. Elektriğe %20 zam koydular. Eğer 2020 yılındaki memura da %3 zam verirlerse memur doğalgaz, elektrik, benzin zammını da ezdirirler. Tabii bu memura, emekliye, işçiye zammı fazla yaparsan enflasyon ortar. O yüzden bunlara fazla zam vermeyeceksin. Tabii bu şekilde algıyı vereceksin. Yarın öbür gün bunun sorumlusu da işçi, memur, emekli çıksın. Seçimden önce kimse yastık altındakini ve bankadaki parasını çıkarmaz. Erol demiş, kimse çıkarmaz. Yalnız Cumhurbaşkanımız öyle demiyor Erol. Çıkartın diyor, bunları üretimde kullanın diyor. Ben yalnız bu kısmına ben de katılıyorum arkadaşlar. Evet. Üretimde kullanabilirsiniz. Şu an çok güzel üretim fırsatları mevcut. Buralarda kullanılabilir gerçekten. Ali Deveci, abi beni es geçiyorsun demiş. Ali, yavaş yavaş okuyorum Ali. Sevil Altın, 16 Aralık'ta sizce faizi düşürürler mi? Bence düşürecekler. Beklentim 300 bas puan Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi yönünde. Ama fakat Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamalar benim de kafamı karıştırmadı değil. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Faize hala karşıyız. Sözlerimizde bir değişiklik yok demesinden sonra tekrardan bu düşüncemi geriye getirdim. Evet faizlerin düşürülmesi hem de 300 bas puan bana göre düşürülmesi yıllık olarak da faizlerin 12 puan hedefine tutturulacağı inancım mevcut. Ayın 16'sında Merkez Bankası sabit tutar demiş Çelik Ferforş. Bakalım izleyeceğiz. Hakan İnan, EYT sence çıkar mı başkan? Çıkacak Hakan İnan. EYT'yi çıkaracaklar çünkü EYT'yi çıkarmak zorundalar.
EYT'yi çıkarmazlarsa halleri perişan olur. Hayrullah Taşdemir, FED faiz oranlarını açıklanması öncesinde mi dolar almalı? FED faiz oranları açıklanması. Eğer FED faiz arttıracağım deyip tarih verirse Hayrullah, zaten bu kelime çıkmasıyla birlikte valla dolar alabilir misin bilmiyorum da dolar çok sert yukarı yönlü tepki verecektir. O yüzden biraz durulmasını beklemek daha faydalı. Ya da risk alacaksınız, şimdiden alacaksın. O da 12.50 bir riskin olacak. 12.50 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa vedalaşman lazım. İkisinden birini şey yapacaksın, tercih edeceksin. Şu an TL'deyim. Alım fırsatı verir mi dolar? 13.40 civarlarına gelir mi? Şimdi gelir mi? Merkez Bankası 14 TL'de müdahale eder. Aşağı yönlü anlık düşürme çabalarına tekrardan girerse gelebilir. Onun haricinde hiç gelecekmiş gibi benzemiyor çünkü. Yeni zeytinyağı erken hasat demiş. 60 lira litresi. Bakın Seyhan Çetinkaya 60 lira demiş litresi. 5 litresi 300 lira. 600 dönüm tarlam var. Vallahi ekmedim demiş. Arsa yüksek. Bundan zaten bahsetmiştim. Çiftçi bu kadar yüksek maliyetli ortamda tarlasını ekmemek isteyebilir. İşte bu o zaman riski daha da büyütecektir arkadaşlar. Dua edelim de çiftçilerimiz böyle tarla ekmekten falan vazgeçmesin. Yoksa bizim için burada işler çok zor olacak gibi gözükmekte. Ben yeni geldim. Dolar ne olacak demiş Hasan. Hasan dolar ne olacak? Hasan dolar 13.40 14 TL arasında bir üçgen içerisinde sıkışmış durumda. Kırdığı yöne göre dolarda da yön belli olacak. 13.40 seviyesi altında. Eğer kapanışlar başlarsa 12.50 civarına doğru dolarda bir gerileme yaşayabiliriz. Fakat 13.40 üzerinde kaldıkça da dolarda yön hala yukarı yönlü gözükmekte. 16'sında faiz kararı. Bunu açıkladık Taner. 16'sında beklentimiz yukarı yönlü. Faizlerin tekrardan düşürüleceği yönünde. Fed'in kararı 15'inde açıklanacak. 15'inde Fed nasıl karar verir? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bana göre şu an için Fed bir faiz arttırımına gidemez diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Gidemez yani. Şu anki dünya konjonktürüne baktığımız zaman Fed bu toplantıda faiz arttırma yönünde bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Ahmet, her liderin bir el hareketi var. Kılıçdaroğlu'nun iki eliyle var demiş. Kılıçdaroğlu'nun iki eliyle var demiş. Nuray, altın yükselir mi demiş. Evet, altın zaten yüksek Nuray, daha da yükselecektir diye düşünüyoruz. Şu şekilde düşün Nuray, enflasyon tüm dünya genelinde bir hiperenflasyon dönemine doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Faizlere baktığın zaman hiçbir ülke faiz arttırıp seçmenini küstürmek istemiyor. O yüzden faizleri düşük tutuyor. Düşük faizin olduğu ortamda yüksek enflasyon var ise bu mutlaka altın tarafına sert bir şekilde yansıyacaktır. Bunu bu şekilde düşün. Bu şekilde piyasaları okursan altının yönünün ilerleyen günlerde ne türden olacağını daha iyi anlayacaksın. Asgari ücret arttığında kiralar da artacak demiş. Üzücü demiş Erol. Arkadaşlar %21 TÜİK var. TÜİK'e göre arttırabilirsiniz enflasyonunuzu. Efe tüfe, üfe tüfe olayları var. Artıramazlar biliyorsunuz. Eğer böyle bir artışla karşılaşırsanız bunu şikayet edebilirsiniz. Ev sahiplerine de özellikle sesleneyim buradan. Ev sahibi olanlar bunu fırsat bilip kesinlikle kiralarınıza zam yapmayın. Yazıktır. Yani bu insanlar da biraz nefes alsınlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Çoğu ev sahibinin de zaten yapacağı kanaatinde değilim arkadaşlar. O kadar kötü görmemek lazım. Onlar da ihtiyaçları doğrultusunda piyasaları zaten görüyorlar. Kiracılarını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Çelik Ferfoş. Ahmet Edgin. Ahmet Edgin.
Ayşe Erdoğan, sen de olmasan buranın tadı yok demiş. Teşekkürler Ayşe. Sonu ne olacak başkan bu zamların, yükselişlerin? Bu zamların, yükselişlerin geçmişte de e, krizler yaşadık arkadaşlar. Bunlar bir yerde durulacaktır. Hiç kimse moralini bozmasın. Bunlar durulduğu zaman gene her şey eski haline dönecektir. Piyasalar kendi haline dönecektir. O yüzden karamsarlığa kapılmayın. Her şey güzel olacak diyelim biz buradan. Hayrullah Taşdemir, yorumlarımız gözükmüyor herhalde demiş. Hayrullah, yorumlar gözüküyor da yorumlar çok hızlı geçiyor. O yüzden gözüme böyle takıldıkça okumaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bu arada beğen butonunu kullanalım. Beğen sayımız çok az. Evet, beğene biraz yüklenelim. Ayrıca süper chat'imiz açıldı. Buradan etiketleri de kullanabilirsiniz. Oradan etiket kullanmaya da çekinmeyin arkadaşlar. Süper chat etiketlerinden de faydalanabilirsiniz. Evet. Gümüş, gram altın, bunlar hala favori olmaya devam edecektir. Dolar TL kurunun sabit kaldığı bu fiyat aralığında gram altın ve gram gümüşte de zaten aşağı yönlü sert düşüşler beklemek biraz abes oluyor arkadaşlar. Buna ileride ons altının da eşlik edeceğini düşünürsek ilerleyen günlerde gram altında eğer 14 TL üzerinde bir dolar TL kurunda kapanış görür isek arkadaşlar, gram bazlı ürünlerde de yukarı yönlü hareketler maalesef ki daha yukarıya yönlü gidecektir diye düşünüyoruz. Sence Galatasaray Lazio'yu yener mi usta demiş Nazmi Mancılık. Ben de Galatasaraylıyım zaten. Bir Galatasaraylı olarak mutlaka Lazio'yu yeneceğimize eminim. Yarın enflasyon yüksek açıklanacak muhtemelen demiş Murat Tunç. Evet, benim beklentim de o yönde. ABD'de enflasyon yüksek açıklanacaktır arkadaşlar. Enflasyon. Daha bunlar bir şey değil diyorum. İlerleyen zamanlarda ABD'de şu an açıklanan veriler %6,5, %7 civarlarında olacaktır. Fakat ABD'de bizim gibi böyle yüksek enflasyona alışık bir ülke değil. Orada hissedilen daha da fazla olacaktır. İlerleyen dönemlerde orada çift haneli rakamlar da görülebilir arkadaşlar. Erdinç İkbal, evet, başkan uçup giden enerjiler hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, sıfır otomobilin olmadığı yerde ikinci el arabalar maalesef ki uçaktır. Arz talep meselesi. Talep oldukça satan kişi de bunu el değiştirdikçe şöyle düşünün. Bir ürünü çok fazla el değiştiriyorsa o ürünün mutlaka fiyatı artar. Bu özellikle ev fiyatlarında olsun, araba fiyatlarında olsun bu şekildedir. Mesela sen 80 bine arabanı birine satarsın. O 90 bine birini satar. Sıfır arabada piyasaya ulaşmadığı için bu fiyatlar bu şekilde. Şimdi 90 bine alan arabasını 80 bine satmak ister mi? İstemez. O yüzden o da 100 bin liraya alıcı bulduğu zaman elindeki arabayı 100 bine satar. Bu şekilde ikinci el araba fiyatları maalesef ki durdurulamaz bir hiperenflasyonist e, yöne doğru gider arkadaşlar. Bunu bu şekilde okumak lazım. Aynı şekilde ev fiyatları da aynı şekilde. Sıfır evler çok pahalı olduğu için sıfır evlerin satılması zor. O yüzden ikinci el ev fiyatları daha hızlı gidiyor, daha hızlı satılıyor. Daha hızlı satıldığından dolayı onların ev ve araba fiyatlarında maalesef ki yukarı yönlü hareketler durdurulamıyor. Necim, birkaç tane beğeni atamıyoruz. Bunu YouTube ile görüş bu butonu daha çok kullanalım demiş Necim. Sağ ol Necim, teşekkürler. Kıdemli engelleyin, devlete çalışıyor. Selçuk Ayşe Erdoğan uzak durun demiş. TOK nasıl olur başkan? İnşallah inşallah gelir. Bu TOK'u unuttuk zaten arkadaşlar. Bu TOK ne oldu acaba? Osman Şahin, Başkan 35 emeğinize sağlık demiş. Güzel yorumlar için teşekkürler. Sağ olasın Osman. Ahmet Uçar, TL'de kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlete destek amaçlı dolar almak istemiyorum ama paranın değeri de her gün düşüyor demiş. Tavsiyeniz nedir?
Tavsiyem arsalar da güzel Ahmet. Bir arsa bulup arsa yatırımı da yapabilirsiniz. İlla her şey dolar altın almak değil. Bu yönlerde de kullanılabilir. Arsa yatırımları iyi. Konut fiyatları 2-3 yıl içinde öngörünüz nedir demiş Erol. Erol Arslan sormuş konut fiyatları, satılık ev fiyatları ne olacak diye. Vallahi arkadaşlar önünü kimse şu an göremiyor. Piyasalarda bir durulma, aşağı yönlü bir hareket, faizlerde ve enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görmediğimiz müddetçe ev ve araba fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam edecektir. Zaten sizler bunu hissedersiniz. Piyasadaki rahatlamada cebiniz olsun, yaptığınız alışverişlerinizden olsun. Bu hareketlerde bir durulma hissederseniz bilin ki ev ve araba fiyatları da işte o zaman bir dengeye oturmuş olacaktır. Şu an için bunu öngörmek, ev ve araba fiyatları geriye gelecektir demek maalesef mümkün değil arkadaşlar. Osman Şahin, Başkan 35 emeğinize sağlık demiş. Güzel yorumlar için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Aslı Galatasaray demiş inşallah. Ayşe Galatasaray demiş. İnşallah. İnşallah Galatasaray bu akşam başarıdan başarıya koşacaktır. Yarın dolar alınır mı? Selçuk, yarın hemen koş dolar al demedik. Öyle bir şey yok. Al tavsiyemiz yok. Bu kanalı seyreden arkadaşlar bilir. Biz bu kanalda hiçbir zaman arkadaşlar al veya sat demiyoruz. Biz grafiği yayınlıyoruz. Bizi zaten takip eden arkadaşlarımız bilir. Eski takipçilerimiz bilir. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da vardır. Biz grafiği yaparız. Grafikle ilgili düşünceleri söyleriz. Temel analizi biraz kullanmaya çalışırız. Teknik analizi burada kullanmaya çalışırız. Al-sat kararlarını da size bırakırız arkadaşlar. Nereden alıp nereden satacağınızın kararını tamamen kendiniz vermelisiniz. Evet, artık yayınımıza son verelim. Asgari ücreti konuştuk, doları konuştuk, gram altını konuştuk, gümüşü konuştuk. Konuşacak çok şey var ama artık saatte geç oldu. Yarın herkes işine gücüne gidecek. Ben hepinizi çok seviyorum. Her zaman olduğu gibi hepinizi Allah'a emanet edip artık programımızı yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.